Sevgili balıklar, ama merak etmeyin, bu değişimler, bu dönüşümler artık son revizeleri tamamladığınız bir süreçte olacaksınız. Sizler için bu ay hemen başlangıcında Ay Koç burcunda giriyor olacak. Ay Koç burcunda tabii ki sizler için en çok böyle işleriniz, arkadaşlarınız, görüşmeler, burada başkalarıyla olan paylaşımlarınız. Burada bir hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yolculuklarınız, kısa seyahatleriniz, yakın arkadaşlarınız varsa kardeşleriniz, yakın çevrenizde haşir neşirsiniz böyle. Ve tabii ki Mars 10. evinizde hareket ediyor. Yay burcunda tam iş, kariyer, hedefler, toplum önünde olmak. Burada aktif yapınızla, görüntünüzle, kararlarınızla ön plana çıkıyorsunuz. Cesaretiniz çok yüksek olacak sevgili balıklar. Azimle, kararlılıkla işlerinizin üzerine gidiyorsunuz. Özellikle böyle sevdiğiniz konular, yaşamdan keyif almak, zevk almak, çocuklarına sevdiğiniz konulara yönelmek, belki o konuları işinize dahil etmek, bu kişilerle yan yana gelmek ve işinizden keyif almak aslında ön plana çıkıyor. Birazcık böyle aslında hem hareketli hem de gergin ve dinamik bir Aralık ayı açılışı yapıyorsunuz. Burada hem başkalarıyla hem iş arkadaşlarınızla hem etrafınızdaki konuşmalarla, işlerinizle, meşgalelerinizle hareket halinde olduğunuz bir Aralık girişi olacak. Başkalarıyla özellikle etkileşimleriniz, konuşmalarınız, girişimleriniz, geçmiş konulardaki duygusal hassasiyetlerinize bir vurgusu olacak Aralık ayının hemen girişi. Aralık ayının girişinde büyük su üçgeni ile başlıyoruz. Bu büyük su üçgeni, tabii ki siz de su grubu burcusunuz. O yüzden olumlu, akıcı ve özellikle hedefleriniz, yapmak istedikleriniz, hayattan keyif almak, yatırımlarınız, hedeflerinizi geliştirmek, büyütmek, daha olumlu, verimli, üretken bir ay girişi içinde ilerlediğinizi görüyoruz. Sevdikleriniz, sevdiğiniz kişiler ve kararlarınızla, kişisel gelişiminizle, eğitimlerinizle, akademik konularla, tabii ki bazı balıklar ve yükselen balıklar için bu yurt dışı konuları, gelecek planları, bunların aktifleştiği ve bu sürede eylemlerinizin, kararlarınızın ön plana çıktığı bir ay girişi olacak sevgili balıklar. Verimli, üretken bir süredesiniz. Ve 2 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor olacak. 10. evinizde şenlik var adeta. Kariyeriniz, meşgaleleriniz, toplumsal statünüzde bir yükselme veriyor. Venüs'ün Yay burcunda, burada Güneş'le beraber çok güzel birlikte hareket ettiği aralığın başlangıcındasınız. İşinizde terfi almak, işinizi geliştirmek, farklı konulara yönelmek, bir hobinizi, yapmak istediğiniz bir konuyu, sosyal medya, yaratıcılık, üretkenlik, bu konularda çok verimlisiniz. Yine çocuklarınızın başarıları, çocuklarınızla ilgili, sevdiğiniz kişilerle ilgili olumlu güzel gündemler içinde olabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Geçmişle ilgili korkular, toplumsal statüyle ilgili korkular, yine kayıplarınız, sevgi konuları, buradaki konuları geride bıraktığınız, daha ruhsal anlamda niyet ve hedeflerinizi geliştirip büyüttüğünüz bir sürede olacaksınız. Venüs'ün Plüton'la yapmış olduğu bu güzel 60'lık, özellikle toplumsal konular, topluma faydalı olmak, bilinçlendirmek, ikili ilişkilerinizi daha olumlu, verimli bir noktaya taşımak, dürüstlük, şeffaflık, bunlar çok ön plana çıkıyor. Tabii burada Mars da burada hareket ettiği için özellikle iş konusunda samimiyet, hani topluma koyduğumuz o maskeler vardır. O maskelerle ilgili arınmak, belki o maskelerle kendi içinizdeki bağdaki o samimiyeti ve dürüstlüğü koyabilmek ön plana gelecek ve tabii bu kişileri de kendi hayatınıza çekeceksiniz. Bunlar bu kişiler işinizden sevdiğiniz arkadaşlar, yeni insanlar, bunlarla tanışmakla ilgili de çalışabilir. Öte yandan hali hazırdaki arkadaşlarınız için de bu kişilerle ilgili bazı hareketli, dinamik, aynı zamanda zaman zaman böyle gerginleşen söz düellolarını da içinde barındıran noktada olabileceğinizi gösteriyor sevgili balıklar. Kendinizle aranızdaki koyduğunuz mesafeyi artık burada belirlemeye, biraz daha geliştirmeye, büyütmeye, biraz daha kendinizle ilgili hedeflerinizi yönelmeye başladığınız bir Aralık ayı olacak. Venüs de bu ikili ilişkilerle ilgili oldukça besleyici, güzel bir dönem. Ve 5 Aralık İkizler Dolunayı, değişen planlar, parlayan fikirler. Siz sevgili balıklar ve yükselen balıklar için İkizler Dolunayı tam 4. evinizde gerçekleşecek. Çok güzel. Aileniz, eviniz, aile bireyleri, iç dünyanızda önemli değişimler, dönüşümler geçirdiğiniz bir süreçtesiniz. Eviniz, gayrimenkulünüz, toprak konuları, miras, burada tüm bağlarınızla
ilgili hareketli bir süreç başlayacak. Ev iş dengeleri hareketli bir dönemde olacaksınız. Konuşmalar, görüşmeler, haberleşmeler oldukça aktif ve yoğun olacak. Ev, emlak, toprak işleri, ev taşıma, iş taşıma, yeni bir iş, işin içinde farklı bir konuyu değerlendirme. Bu anlamda hareket eden bir ikizler dolunayı olacak. Evinizin içine ışığını yansıtıyor olacak. Ev ilişkileriniz, kadınlar, ailenizin bireyleri burada olumlu güzel haberler getirebilir. Tabii ki burada Merkür ay başında 9. evinizde Akrep'te ilerliyor. Gelecekle ilgili planlar, projeler, gelecekle ilgili aile fertleriyle ilgili gündemler, bunların haberlerini alabilirsiniz. Bu haberler gecikebilir çünkü ilk başta Güneş ay düğümleriyle kare yaparak girecek. Burada hedeflerinizi büyütmek adına geçmişte takıntılı olan konular, geçmişteki ilişkilerinizle ilgili daha henüz oturmamış olan mevzular, bu planları yeniden yenileme söz konusu. Araştırmalar yapmak için çok güzel sevgili balıklar. İşinizi geliştirmek, yurt dışı konuları, bu akademik konular, dil eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, yeni bir eğitime, işinizi geliştirecek bir eğitime, seminere, yolculuğa, bunlarla ilgili derinlemesine araştırma, analiz yapacağınız çok verimli bir süreçte olacaksınız aynı zamanda. Çünkü Merkür ve Jüpiter güzel bir üçgen alıyor. Burada yatırım yapmak istediğiniz konularla ilgili araştırmalar yapmak, geliştirmek, bunlarla ilgili çok çok verimli bir süreçte olacaksınız. Tabii ki bu ikizler dolunayı çelişkilerle geliyor. Biliyorsunuz ikizler çift karakterli bir burç. Burada ay düğümleriyle güneşin karesi, bazı çelişkiler, sevdiğiniz işe yönelme, iş ve kariyer konusunda çelişkiler, karmik ve kadersel anlamda geçmiş tercihlerinizle, ikili ilişkilerle yaşadığınız problemlerle bazı çelişkileri, durumları, konuşmaları, görüşmeleri yeniden sofraya getirebilir. Aile içindeki kararları yeniden gündeminize taşıyabilir. Burada çelişkilere rağmen tabii ki Dolunay, Jüpiter, Almüten retro yapıyor. Hala bir sürünceme var aslında. Yani bir şeyler daha henüz oluşmadı. Ancak minör değişikliklerle hedeflerinize varan noktalara yaklaşabilirsiniz. İkili ilişkilerde oldukça verimli bir süreçte olacaksınız. Daha güçlü bağlar, daha kalıcı bağlar, geliştirici bağlar kurmaya başladığınız bir döneme işaret ediyor. Burada takdir görme, tanınma, kabiliyetlerinizi yükseltme gibi çok olumlu etkiler de taşıyor. Güneş tabii ki ay düğümleriyle kare olsa da karmik ve kadersel anlamda tüm yaşadığınız o duygusal zorlukları, parasal konuları, ilişkiyi ve işinizi geliştirme konusundaki noktaları görüyor, biliyor olacaksınız. Ve tabii ki artık biliyorsunuz birinci evdeki Satürn ve Neptün kavuşumu Kuzey ay düğümüyle beraber bir tamamlanma yaşayacaksınız. Burada işlerinizi değiştirmek, artık işinize yaramayan konuları eliyorsunuz. Toplumsal statünüzü geliştirme anlamında olumlu değişimlere geçtiğiniz bir süre. Peki para konularına bakarım. Para konularında gelirlerinizin artışını sağlamak önem taşıyor. Şu anda para konuları tam istediğiniz noktada olmasa da ilerleyen dönemlerde yapacağınız planlar, programlarla beraber, çünkü Jüpiter hala retro. Belki yatırım yaptınız, o kaynaktan dönüş sağlayamadınız. Ancak bunlar bir müddet sonra zamanının yaymanız gerektiğini, bir müddet sonra daha iyi bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Para kazançlar sağlamak adına olumlu bir noktada hareket edecek. Yalnız yatırım tavsiyesi değil lütfen. Fakat yapacağınız tespitler doğru olduğunu, desteklendiğini de göstermekte. Planlarınıza devam ettiğiniz takdirde burada başarı sağlamanızın çok büyük olasılık olduğunu gösteriyor. Uzun vadede para artışınızı sağlayabilecek yeni projelere dahil olabilirsiniz. Burada yeteneğiniz, yatkınlığınız çok çok aktif sevgili balıklar. Ve sağlık konuları. İkizler dolunayında tabii ki ikizler tamamen ay burada olduğu için üst solunum yolları, nefes alma, tıkanıklık, işte salgın enfeksiyonlar, eller, kollar, omuzlar, bunları sembolize ettiği için bu alanda bedende hassasiyet oluşabilir. Tabii ki dördüncü ev olduğu için yine evle ilgili mevzular, burada çelişkiler, hareketlenmeler, bunlar söz konusu. Burada biraz yoğunluk veriyor. O yüzden ateşli enfeksiyonlar, hastalıklara açık olabilirsiniz. Keza Mars tabii ki Satürn'le burada karelendiği için de birazcık aslında burada olabildiğince bu aktif olduğunuz konularda kas, adele, yaralanma, zedelenme, bunlara ve bağışıklığa yüksek bir şekilde kontrol etmenizi öneriyor. İkizler dolunayının işaret ettiği noktalar burası. Yorgunluk verebilir, uykusuzluk verebilir. Bedeninizi bu alanda desteklemek size fayda sağlayacak sevgili balıklar.
Ve 6-7 Aralık. Merkür hem Jüpiter'le hem de Satürn'le çok güzel uyumlu açılara geçiyor. Sizler için 9. evde ilerleyen Merkür, akademik konular, dil eğitim konuları, yeni bir şey öğrenmek, yurt dışı konuları, gelecekle ilgili plan programlar yapmak, çok kalıcı, güzel hedeflerinizi, yaşam felsefenizi değiştirdiğiniz, geliştirdiğiniz ve yeteneklerinizi, organizasyon yeteneklerinizi güçlendirdiğiniz bir yerdesiniz. Özellikle 7 Aralık çok güzel. Burada çocuklarınız, sevdiğiniz konular, aşk konuları, flört konuları, ilişkiler, bunlarla ilgili güzel etkiler aldığınız, desteklendiğiniz şifalı, olumlu bir gün 7 Aralık'ı kullanabilirsiniz. Evinizi yenilemek, derlemek, düzenlemek, yeni bir başlangıç için güzel bir yerde olacak. Yeni bir hobiye başlayabilir. Buradan kazanç sağlayabilir. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler, yine ikili ilişkilerde güzel romantik etkileşimler arttıran güzel bir gün. Ve 9-10 Aralık'ta Satürn ve Mars maalesef iki kötücül dediğimiz noktada karelenecekler. Bu sevmediğimiz bir açı. Birazcık zor günlere giriş yapıyoruz sevgili balıklar. Biliyorsunuz Mars artık burada 10. evinizde, tepe noktanızda, işle, kariyerle, işin içindeki kişilerle böyle bir yıl sonu kapanışında yoğunluk, işte tartışmalar, kararların ortaya çıkmasında zorlanmalar yaratıyor. Çünkü burada aslında karar verdiğiniz konuları, işte ortaya çıkartmak istediğiniz konularla ilgili biraz zorlanma, işte yöneticiler, arkadaşlar, iş arkadaşlıkları, işinizi düzene koymak, zaman, vakit, bunda biraz sıkışıklık hissedebilirsiniz. Tabii aynı zamanda fikirlerinizde çelişkiler yaşayabilirsiniz. Kariyerde üstlerle, iş arkadaşlar zorlanma yaşanacak bir dönemden geçiyor olacak. Özellikle Mars ve Satürn'ün bu durumu. Ve 10 Aralık'ta Neptün balık burcunda ileri hareketine geçiyor. Sevgili balıklar, Neptün kendi yerinde sizin burcunuzda, hayaller, ilham ve vizyon çok gelişmiş durumda sizde zaten. Ve şimdi Neptün burada Satürn'le beraber sizin hayallerinizi, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi, bunlarla ilgili illüzyonu kaldırmaya başlayacak. Gerçekçi, kalıcı, sağlam adımlar için ilerlemenizi istiyor olacak. Hedeflerinizde daha güçlü, yeni kararlar almak, burada kalıcı değerler yaratma konusunda sizleri Neptün destekleyecek ve Neptün diyecek ki artık geçmişteki belirsizlikler, kararsızlıklar, zorluklara rağmen artık yeni kapılar açılıyor. Burada duygularla ilgili, güvenle ilgili bunları geçmişte bırakarak daha cesur, azimli adımlar atmaya başlayacağınız bir sürece işaret ediyor. Bu süreçte Neptün size gizem katacak sevgili balıklar. Zaten duygusalsınız, gizemli bir insansınız ama daha da o gizeminizi, sanatsal eğilimlerinizi daha da arttıracak. Akıcı, etkin, yeni projelere geçebilirsiniz. O büyük su üçgenleriniz, gelecek hedeflerinizle ilgili, hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili, o takıldığınız problemlere artık çok aşinasınız. Zaten burada tamamen pek çok konuda kendi kendime mücadele ettim. Hani derler ya, kendi ipimi kendim kestim. Bu noktada zaten bunları biliyorsunuz. O yüzden bu sürede artık Neptün size kalıcı ve gerçekçi olanın kapılarını açmaya başlayacak. Yeni sınırlar, yeni hedefler, yeni olasılıklara doğru ilerletecek. Zaten önümüzdeki yılda tamamen para evinizde bir takım somut değerler yaratmaya doğru hareket eden bir yılda olacaksınız. Daha hareketli bir gündeme geçiyor olacaksınız para ve öz değerler konusunda. Ve 11 Aralık 11 Aralık Merkür Uranüs'le karşıtlık yaparak geçecek önemli bir gün. Bugün de karar almamaya lütfen çok dikkat. İşte yolculuklara çok dikkat. Özellikle yurt dışı işleri, haberler, akademik konular, eğitimler aksayabilir, gecikebilir. Beklenmedik sürpriz haberlerle gelebilir. Kritik bir günden geçiyor olacağız. 11 Aralık aslında çok karar almak için uygun bir gün değil. 12 Aralık'a baktığımızda Merkür artık Yay burcuna geçiyor. Tamamen 10. evinizde yerleşecek. Burada yeni bir iş girişimi olabilir, yeni bir işle ilgili teklif olabilir, yeni projeye bir odaklanma, hali hazırdaki işinizi geliştirme, revize yapma, değişim yapma. Bunlar çok aktifleşecek sevgili balıklar. Pratik çözümlerle dolu, yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi gösterebileceğiniz oldukça verimli bir süreçte olacaksınız. Hele ki 13 Aralık. 13 Aralık'ı lütfen kullanın. Merkür Plüton'la çok güzel bir 60'lık yapacak. Geçmiş işleri toparlama, derleme, düzenleme, faydalı olma, işinizi geliştirme, daha
daha büyük bir perspektife geçme, daha büyük konulara dahil olma, kazancınızı ve statünüzü yükseltme gibi etkiler taşıyor. İşinizde derin analiz gücünüz çok iyi olacak. Bir projenizi duyurmak, geliştirmek için çok çok verimli günler. 13 Aralık'ı değerlendirin sevgili balıklar. Ve 15 Aralık'ta Mars artık Oğlak Burcu'na geçiyor sevgili balıklar. 23 Ocağı kadar da Mars burada duracak. Yani sizin 11. eviniz. Güzel bir yer. Burada yeni hedefler, yeni kişiler, yeni bağlar, yeni arkadaş grupları, daha kalıcı, daha uzun vadede bir takım eylemlere geçiyorsunuz. Çok güzel. Tabii ki Mars Oğlak'ta daha sistemli olacaksınız. Biraz daha gruplarla ilgili hareketli bir döneme geçiyorsunuz. Burada bazı noktalarda tabii ki biraz Satürn etkisi var. Karışıklıklar, kafa karışıklıkları, arkadaşlıklarda böyle anlaşılmaz bir takım tıkanıklıklar da yaratabilir. Bunları yeniden şekillendirdiğiniz bir süre, şüphe duyduğunuz konulara lütfen dikkat bu sürede. 17 Aralık'ta Güneş Satürn karesi başlıyor. İşte 15'inden sonra biraz gölgeli günlere geçiyoruz sevgili balıklar. Ve sizin için tabii ki Güneş tam 10. evinizde iş, kariyer ve 10 ve 1. evden. Yani hedefleriniz, kişisel gerçekleştirmek istediğiniz konular, burada patronunuz, yapmış olduğunuz iş arkadaşları, toplumun önünde yapmış olduğunuz tüm konularla ilgili bir zorlanma hali, bir sıkışıklık, bir bunalım hali yaratabilir. İşlerinizin yoğunluğunu arttırabilir. Kendi yapmak istediğiniz konulara yeterli vakit ayırmamakla ilgili sıkışmalar, yükümlülüklerle ilgili zorluklar. Bu süre birazcık zorlu bir süreç. Burada lütfen bunalıma, işte kışa giriş tükenmişlik sendromuna lütfen dikkat sevgili balıklar. Sizler duygusalsınız. Zaten oradaki tüm zorlukları önceden hissedeceksiniz ama burada bir değişim var. Bu değişime geçmeden önce hani o son düzlükte sürtüşmelere doğru giden bir durum var. Büyükler, yaşça büyük kişilerle ilgili sorumluluklar, işle ilgili sorumluluklar bir baskılanma hali yaratabilir. Bu günlere lütfen dikkat, kendinizi ferah, esnek, sakin noktalarda tutun lütfen. Ve 20 Aralık yeni ay, yayda yeni ay gerçekleşiyor. 28 dereceyle kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı diyoruz. Siz sevgili balıklar ve yükselen balıklar için tam 10. evinizde şahane bir yerde. Siz zodyak kuşağının en çok etkilenen grupları arasında olacaksınız. İşiniz, kariyeriniz, mesleğiniz, toplumsal statünüz tamamen artık değişmeye başlıyor. Burada son revizeleri yapıyorsunuz. İş teklifi alabilirsiniz, terfileri değerlendirebilirsiniz. İşinizde değişimler oluşabilir. Özgüveniniz çok artacak. Cesaretle yapmak istediğiniz konuları ortaya koyabileceksiniz. Statünüzde değişimler olabilir. Uzun süredir yapmak istediğiniz konuları dile getirip onlara yönelmeye sağlayabilirsiniz. İlişkilerinizde de güzel, olumlu yeni bağlar, yeni kişilerle ilerleyeceğiniz bir yeni ay. Öte yandan fazlaca dürüst çıkışlar, otoriter figürlerle anlaşmazlıklar. Burada Satürn ve Neptün'le gölgeleniyor demiştik. Hayal ettiğiniz konularda yükselen bir ivme sağlıyor. Abartılı tutumlara dikkat, otoriter figürlerle anlaşmazlıklar oluşabilir. Emin olmadığınız konularda lütfen dengeli ve o sizin güzel empati kuruşunuzu sağlamaya çalışın. Evet, dürüst, samimisiniz. Evet, doğruları söyleyeceksiniz ama burada yeni ayda biraz zıtlık yaratabilir. Çünkü demiştik ya, bu yükselen görüntünüz, işte sosyal statünüz, bir artış var burada çok güzel bir şekilde. Öte yandan Satürn Neptün'e gölgeleniyor demiştik. Bir çelişki hali, kararsızlık hali. Belki burada duygularda yeniden o geçmiş konularla ilgili konulara çekilme yaratabilir. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Kararsız yönlerinizi arındırmaya ve size gelen başarı ve hedefleri kucaklamaya gayret edin. Buradaki kişiler sizle zorlanabilir. Başarı ve hedeflerinizle ilgili, yükseltmekle ilgili çalışacak bu yeni ay. Buraya tohumlarınızı ekmeye devam edin diyecek. Çünkü yeni ay tohum ekme zamanıdır sevgili balıklar, biliyorsunuz. Evet, işinizde başarılı olmak, hedefleriniz, toplumsal statünüzü yükseltecek. Ancak burada sizi zorlu sınavlarla test edecek. Çünkü birinci evde aslında birinci zorlu sınav kendinizle ilgili, kendinize güvenle ilgili bir takım sorunları var burada. Bu güvenle, egoyla, işte burada bazı şeyleri arındırmak, yeni hedefler, yeni hayat, yaşam felsefeleri, burada bazı şeylerde acaba yeniden o geçmiş zorlukları çeker miyim gibi bir takım çelişkiler yaratabilecek durumlar var. Çünkü Merkür burada aslında 10. evinizde değişimi hazırlıyor ve bir yandan da karmik ve kadersel dediğimiz o güney ve kuzey ay düğümleriyle kare yapıyor. Yani bu kişilerle, geçmiş kişilerle kararlarınız arasında bir çelişki yaratıyor. Elbette
Mars tabii ki uzun vadeye yayın diyor. Buradaki fikirleri ve küçük küçük adımlarla lütfen ilerleyin diyor. Size başarı getirecektir diyor. Bu özellikle yay yeni ayı. Biliyorsunuz tohumlar toprağın altına ekiliyor. O toprağın altındaki o çelişkileri sizlere gösterecek. Öncelikle o toprağı bir temizlemek, oradaki çelişkilerden arındırmak için bir süre isteyecek. Belki de çünkü kendi gayretinizle, kendi çabanızla şimdiye kadar sıyrıldınız ve bu yay stelmi diyecek ki hani yürü ya kulum, korkma ama dengeli bir şekilde ilerle. Yeni bir döneme geçiyorsun sevgili balık diyecek. Hedeflerinizi hem kendiniz hem başkaları için de faydalı olmak için ikili ilişkilerde etkin bir şekilde kullanabileceğiniz olumlu bir yeni ay, daha etkin görünür. Hem iş hem ev konularında revizeler yaptığınız bir yeni ay olacak. Peki para konularına bakalım. Para konularında da güzel artışlar söz konusu. Güzel etkiler yakalayabileceğinizi gösteriyor. Burada özellikle tabii ki para konularında artış, eşinizin parasının artışı, bir değişim var burada. Ama tabii ki korkmamak ve aynı zamanda da burada para bir anda tabii ki giriş yapmayabilir ama bir sürünceme hali var adeta. Bunları kabul etmek, detayları görmek, duygusal olarak o zorluklarla ilgili iyi bir başa çıkabileceğiniz yollara güvenmek önemli olacak. Hedeflerinize yöneldiğiniz güzel bir yay yeni ayı. Ve sağlık konuları sevgili balıklar. Sağlık konularına da genel anlamda olumlu olacak. Ama tabii ki çok etkin olduğu için 10. evinizde Satürn'den de karelendiği için lütfen yorgunluklara dikkat. İşinizde çok yorulabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işler, yıl sonu kapanışları, yorgunluk, dinlenme, uykusuzluk, bu etkilere dikkat. Bedeninizi burada destekleyin. Ateşli enfeksiyonlar, üst solunum yolları, kas adele ağrıları, yine Satürn'ün bir de olmasından dolayı kafa karışıklıkları, belirsiz haller, bunlar yorabilir sizlere. Kalp ve kalp sağlığına dikkat etmelisiniz. Karamsarlık, motivasyon düşüklüğüne bu yeni ayda yer yok. Her zaman bardağın dolu tarafı sevgili balıklar. Bedeninizi korumakta fayda var. Güzel bir yay yeni yediriyorum. Bolluğu, bereketi, neşesiyle gelsin. Belli ki statünüzü, hedeflerinizi değiştirip farklı konulara doğru yöneldiğiniz güzel bir yeni ay olacak. Tohumları ekmeyi lütfen unutmayalım. Çünkü bu yılın son yeni ayı ve seneye oldukça etkili olacak bir yeni ay. Evet, 21 Aralık'a geçtik. Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve sizin için tam 11. ev konularınız. Sosyal yeni planlar, arkadaşlar, sosyal ortamlar, yeni çevreler. Çok güzel noktalara doğru gideceksiniz sevgili balıklar. Yardımlaşma duygunuz çok yükselebilir. Sosyal dernekler, vakıflar, arkadaş gruplarınız, sosyal farkındalıklar, bunlar çok artıyor. 21 Aralık'ta özellikle istikrarla yeni konuları düzenlediğiniz, geçtiğiniz bir dönem olacak. Yeni arkadaşlar grubuna dahil olabilirsiniz. Ve 24 Aralık'ta Venüs de artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Evet, Oğlak Burcu'nda 11. evinizde stelyum gerçekleşmeye başlıyor. Burada tabii ki yeni ortaklar, hali hazırdaki gruplar, hedefleriniz burada önemli, güzel, uzun sürede yapacağınız stratejiler gelişiyor. Ve ikili ilişkilere baktığımızda Venüs Satürn'den kare almaya başlayacak. Bu geçmiş bir takım zorluklar, geçmiş arkadaşlıklar, buradaki bir takım gündemler tekrar gündeme gelebilir. Burada bazı uyumsuzluklar, zaman zaman bazı mesafeler yaratmanızı sağlayabilir. Ama kendiniz ve yapmak istediğiniz uzun sürede kalıcı etkiler için yeni ilişkilerde yeni bağları daha güçlü bir şekilde kurmanıza fırsat tanıyacak. Belki sadeleşeceksiniz burada ama daha kalıcı, daha verimli arkadaşlıklar, hedefler ve konulara doğru geçiş yaptığınız yıl sonu kapanışı olacak. Ve yılın sonunda Mars da ay düğümleriyle uyumlu olacak. Bu harekete geçmek için karmik ve kadersel anlamda bazı kişileri, konuşmaları, insanları, hedefleri size getirebilir. Biraz daha azim ve kararlılıkla ilerlediğiniz bir süre, güzel girişimler. Ve 31 Aralık tam yılın son günlerinde Merkür Satürn'e karaleniyor sevgili balıklar. Yani adeta yılbaşının son günlerinde biraz işler aksayabilirim der. Biraz kağıt evrak işleriniz varsa gecikme yapabilir, zorlanabilir, sıkışabilir. İletişimde biraz blokajlı bir döneme geçecek. Aynı zamanda ev iş dengesinde geçmiş bir takım sıkışmış durumlar, ilerlemeyen konular oluşabilir. Yılın son günlerinde zaten bu gibi konularda adeta bir yavaşlama söz konusu olacak. Biraz daha ocağın ilerleyen zamanlarına yaymakta fayda var. Bu sürede zorlanacağınız günlerde sevgili balıklar lütfen o güzel dinginliğinizi, sakinliğinizi koruyun. Değişen konulara karşı
Yine minör minör hareketler, minik minik ilerlemeler hedeflerinizde güzel planlarla değişerek verimli bir sürece doğru geçtiğiniz bir yıl sonu kapanışı yapıyor olacaksınız. Ne kadar güzel sevgili balıklar, güzel bir ay diliyorum. Şimdi Balık burcu yeni yıl olumlaması hazırladım sizler için. Sizler bunu sonradan dinleyebilirsiniz veya benle beraber geçebiliriz buradan. Ben evremle uyum ve akış içerisindeyim. Kariyerimde, işimde, sosyal statümde cesur ve bilinçli adımlar atıyorum. Maddi ve manevi kaynaklarım akıcı, bilinçli bir şekilde bana geliyor, onları yönetiyor ve uzun süredir tüm ertelediğim fırsatları güzel bir şekilde değerlendirerek ilerliyorum. Yeni projeler, eğitimler, sosyal bağlar kuruyorum ve bunlar bana ilham veriyor. Geçmiş yaralarımı iyileştiriyor, güvenimi ve özdeğerimi yeniden inşa ediyorum. Ben balığım. Sezgisi güçlü, yaratıcı, üretken ve başarıya odaklıyım. Her gün ve her gün başarımı arttırıyorum. Bana farkındalık, ilham ve yeni fırsatlar getiriyor. Ve ben bu enerjiyle akıcı bir şekilde hayatımı yönetiyor. Tüm bolluk ve bereketi hayatıma çekiyorum. Bu güzel yeni yıl olumlaması sizlere gelsin sevgili balıklar. Tüm güzellikler sizleri bulsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.